Bir diğer ölçüde iman ve Kur'an hizmeti adına çok zararlı olan rahata düşkünlük. Her yüce dava ve hakikat müntesiplerinin kararlılığı, sadakati ve onu muhafaza hususunda gösterecekleri gayretle devamlılık kazanır ve alem şumul bir hüviyete ulaşır. O dava ve hakikat, düşmanlarının sık sık saldırı ve tecavüzlerine karşılık, idrakli müntesip, vefalı dostlardan mahrum ise, er geç hafızalardan silinip gitmeye mahkum olur. Akıcılığını kaybedip hareketsiz kalan suların kokuşup bozulduğu gibi, kendini rehavete terk eden tembel kimselerin de çürüyüp zayi olması muhakkaktır. İnsanda rahat etme arzusu ilk ölüm alarmı ve işaretidir. Ancak fert hissiyatıyla felç olmuşsa ne bu alarmı duyacak ne de bu işaretlemişi anlayacaktır. Tabii dostların ikaz ve uyarılarından da. Tembellik ve temperverlik her türlü zillet ve mahrumiyetin en başta gelen sebeplerindendir. Kendini rahat ve rehavetin kucağına salıveren ölü ruhların bir gün zaruri ihtiyaçlarının dahi başkaları tarafından karşılanmasını bekleme gibi bir zillete düçar olacaklarında şüphe yoktur. Bu rahat ve rehavete düşkünlüğe aşırı haneperestlik de eklenince artık mücadele hakkının terk edilmesi ve ferz mukadderdir. Bir de bu gerisin geriye gidiş sezilemiyor ve durum sırta geçirilen erkeklik urvasıyla değerlendiriliyorsa o hepten bir fezaat ve dalalettir. Mücadele aşkı ve serhat tutkusu sayesinde küçük bir aşiretten koca bir imparatorluk doğmuştur. Bir gün gelip de bu aşk ve arzunun yerine harem sevdası alınca koskoca bir millet yerle bir edilmiştir. Harem aşkı ve haneperestlikle nöbet yerini terk edenler galiben maksatlarının aksiyle tokat yemiş, sıcak yuvalarından ve cıvıl cıvıl çocuklarından doğmuşlardır. Savaşması gerektiği yerde erkekçe savaşmasını bilmeyen Endülüslü emire anasının itap dolu şu sözü ne kadar manidardır. Cephede erkek gibi dövüşmedin, bari otur avratlar gibi ağla. İnsanın değişikliğe uğrayıp çürümesi aheste aheste ve fevkalade sessizce cereyan eder. Hatta bazen küçük bir gaflet, kafileden az bir ayrılış, zayi olup gitmeye sebebiyet verebilir. Ne var ki böyleleri, kendilerini hep aynı çizgide ve mevzilerinde gördüklerinden çok deba minare gibi bir zirveden, kuyunun dibine düştüklerinin farkına bile varamazlar. Mücadele hakkını terk edenler, her firari ve cephe kaçkınında bulunması tabii olan suçluluk ruh haletiyle kendilerini müdafaa ve hizmet veren arkadaşlarını tenkit düşüncesi içinde artık sapmışlıktan kurtulup yeniden kendilerine has çizgiye gelmeleri adeta imkansız gibidir. Adem Nebi düştüğü zaman kusurunu itiraf sayesinde sıçrayıp bir hamlede yerini almasına karşılık İblis büyük yanlışlığını görmeyerek nefsini müdafaya kalkıştığından ebedi husrana uğramıştır. Azim, irade ve gayretleriyle felce uğramış kimselerin, etraflarındaki insanların cesaret ve kuvve-i maneviyeleri üzerinde de büyük tesirleri görülür. Hatta bazen böyle bir iradesizin göstereceği küçük bir tereddüt, az bir çekinme, 100 ferdin hakiki ölümleri kadar sarsıntı ve ümitsizliğe sebebiyet verdiği çok görülmüştür. Böyle bir hal ise sadece millet ve vatan düşmanlarını teşcih edip cesaretlendirmeye ve iştihalarını kamçılayıp üzerimize saldırtmaya yarar. Dünyanın cazibeler güzellikleri, mal ve evlat birer fitne, birer imtihandır. Bu imtihanın en başarılı talebeleri de sabah akşam gönül verdikleri hakikata bağlılık ahd-ü peymanında bulunan azimli,
iradeli, kararlı talihlilerdir.